Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir koton ipim var. Bununla harika bir model başlayacağız. İpim 50 gram 160 metre uzunluğu olan iplerden koton ip. Şişlerim 4 numara. Şöyle yazlık bir örgü olacağı için biraz kalın bir şiş kullandım. Daha salaş, daha güzel görünmesi için. Hep birlikte yapmaya başlayalım. İlmeklerimizi çıkartarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Şöyle. Ben küçük bir parça yapacağım. Sadece şöyle bir model anlatımı için. Bu ilmeklerinizi çok sıkı çıkarmayın arkadaşlar. Yani ilk sıranız çok sıkı olmasın. İsterseniz 2 şiş üzerine de başlayabilirsiniz. Şöyle ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi çıkardım. Daha sonra bir sıra ters ördüm. Bakın bir sıra ters ördükten sonra örgümün ön yüzüne geçtim. Lastik yapmayacağım için ben bu işlemi yaptım. Şimdi birinci sıra ön yüzündeyiz. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğim var bakın. Birinci ilmeğimi şu şekilde içinden girerek önden, ikinci ilmeğimin de arka boşluğundan. Bakın şöyle ikinci ilmeğin arka boşluğuna geçtim buradan. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Bakın birinci ilmeğimin içinden geçirdim bu ilmeğimi. Daha sonra bu 2 ilmeğimin de ikisini bir topladım, düz ördüm. Birinci ilmeğimin içinden geçtim. İkinci ilmeğimin arka boşluğundan girerek bir ilmek çıkardım. Şu şekilde şöyle. Daha sonra birinci ilmeğimin içinden geçirdim bunu. Ve 2 ilmeğimi de topladım, düz ördüm. Yine 2 ilmekten 2 ilmek çıkarmış olduk. Burada yani artma yok. Birinci ilmeğimin içinden şöyle ön kanadından girerek ikinci ilmeğimin arka boşluğuna geçiyorum buradan. Oradan bir ilmek çıkardım. Birinci ilmeğimin içinden geçirdim. Ve birinci ilmeğim ve ikinci ilmeğimi de ikisini bir alarak düz ördüm. Birinci sıra ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Sıra sonuna kadar hep bu 2 ilmekte çalışıyoruz. Şöyle yine gösteriyorum. Birinci ilmeğin içinden girdim. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım ve birinci ilmeğin içinden geçirdim bunu. Sıradaki 1 ve 2. ilmeğimi ikisini bir toplayarak düz ördüm. Son 2 ilmeğim, burada da aynı işlemi yapıyorum şöyle. Birinci ilmeğin içinden geçirdim ve sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir düz örerek kestim ve kenar ilmeğimi düz ördüm. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi tek tek ters örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Bu modelde arka yüzünde hep ters öreceğiz. Farklı bir işlem yapmayacağız. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Bakın şöyle. Evet, şimdi 3. sıra ön yüzündeyim. Aynı işlemleri yapacağız ama modeli kaydırarak. 3. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bir düz ördüm. Bir düz ilmek. Bakın şimdi şu 2 ilmek üzerinde işlem yapacağız. Birinci ilmeğin içinden girdim. İkinci ilmeğin arka boşluğundan girerek bir ilmek çıkardım. Bakın birinci ilmeğin de içinden çıkarmış oldum. Bu 1 ve 2 ilmeği ikisini bir düz örerek kestim.
Önce birinci ilmeğin içinden girelim. İkinci ilmeğin arka boşluğundan geçerek bir ilmek çıkartalım. Bu çıkarttığımız ilmeği sadece bakın birinci ilmeğin içinden geçiriyoruz. Daha sonra da bu iki ilmeğimizi ikisini bir alarak düz örüyoruz. Aynı işlemi yapıyoruz 3. sırada. Yalnız sadece sıra başında bir düz ilmek örerek modelimizi kaydırdık. Bir ilmek kaydırınca şöyle verev verev görüntüler oluşacak. Evet. Burada da yine ikinci ilmeğin arka boşluğundan girerek bir ilmek çıkardım. Birinci ilmeğin içinden geçirdim ve iki ilmeğimi düz örerek kestim. Sıra sonunda bir düz, daha sonra kenar ilmeğini de düz örerek 3. sıramızı tamamlayalım. Bakın burada birinci sıra başında bir düzle başladım. Sıra sonunda bir düz ilmekle sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi yine ters örüyorum. Bu modelde çok sıkı örmeyin. Çünkü o ilmek çıkarmakta zorlanırsınız. Hem de koton ip olduğu için daha şöyle salaş, daha güzel görünmesi için biraz şöyle daha rahat örün. Yani çok sıkı sıkı şiş ölçüsünde örmeyin. İpinizden de kalın şiş kullanın. Gayet güzel olacaktır. Evet, 4. sıramızı da tamamlayarak modeli kaydırarak kurmuş olduk. Bakın model böyle devam ediyor. Tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek. Hemen bir kez daha kuralım. Bu 4 sıranın tekrarını yapalım. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bakın sıradaki iki ilmeğim. Birinci ilmeğin içinden girerek ikinci ilmeğin arka boşluğuna geçtim. Buradan bir ilmek çıkardım ve birinci ilmeğin içinden çıkardım yani. Arka boşluktan alarak birinci ilmeğin içinden çıkardım. Sıradaki birinci ve ikinci ilmeğimi de ikisini bir alarak düz ördüm. Bakın buradaki ilmeğimin içinden geçtim. Bir sonraki ilmeğin arka boşluğundan çıktım. Buradan bir ilmek aldım. Şöyle. Daha sonra birinci ilmeğin içinden çıkarttım bu ilmeği. Ve iki ilmeğimi de düz örerek kestik burada. Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Evet. Son iki ilmeğimde de aynı işlemi yaptım. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi burada ters örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıramızı tamamladık. 3. sıra ön yüzüne geçtim. Burada modelimizi yine kaydıracağız. 3. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bakın sıra başında bir düz ilmek. Daha sonra sıradaki iki ilmekte işlem yapacağız. Birinci ilmeğin içinden girerek ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım ve birinci ilmeğin içinden geçirmiş oldum. Şöyle yakın göstereyim.
Daha sonra bu 2 ilmeğimi de ikisini bir alarak düz ördüm. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Sıra sonunda bir düz ilmekle sıramızı tamamlayacağız. 3. sıra ön yüzündeyim. Evet, son ilmeğimi de düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğini ördüm. 3. sıramızı birer ilmek kaydırarak kurmuş olduk. 4. sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 4. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek sıramızı tamamlayalım. 4. sıramızı da tamamlayarak modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın bu küçük parçamız, şöyle beraber modeli kurduk. Burada da daha önce hazırladım. Yine aynı ip, aynı kalınlıkta şiş kullandım. Modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Bakın şöyle yakın göstereyim size. Şöyle açtığınızda gayet güzel, şöyle fileli bir örgü görüntüsü oluşturuyor. Model oldukça güzel, yapımı kolay. Her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz bu modeli. Ben koton ip kullandım. Merserize iplerle de yapabilirsiniz. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Ona uygun ipler, angora tarzı ipler kullanabilirsiniz. Modelimizin arka yüzü de böyle. Evet. Böyle koton ip kullanarak özellikle yazlık örgülerinizde tercih edebilirsiniz bu modeli. Şöyle bırakayım. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.